Kendini beyaz dağ köylüsü olarak tanımlıyor. Çok genç, henüz 39 yaşında ancak arkasında milyarderler var. Travmalarla dolu bir çocukluk geçirdi. Yoksulluk, işsizlik ve uyuşturucu bağımlılığıyla bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nin en zor bölgelerinden birinden çıktı. Sadece 2 yıllık tecrübesiyle ülkedeki en yüksek 2. makama layık görüldü. Hem de bir zamanlar Amerika'nın Hitler'i olarak adlandırdığı Cumhuriyetçi Parti Başkan adayı Donald Trump tarafından. Hayatını anlattığı Hillbilly Elegy isimli kitabı milyonlar sattı. Mülteci krizini önlemek için güneydeki sınır duvarının inşasını destekliyor. Bir de sizin de bildiğiniz gibi bu duvar var. Ağlama duvarı. Şaşırtıcı değil, tam bir İsrail destekçisi. Irak'ta savaş muhabirliği yaptı. Gelecek başkanlık seçimlerinin favori ismi. Hatta 2028 için favori başkan adaylarından. Trump'ın sağ kolu. James David Vance. Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Bu serinin gelecek bölümlerinde de sizi tanımadığınız isimlerle tanıştırmaya devam edeceğiz. Siz de kanalımıza abone olup katılarak bize destek olabilir. Ayrıca yeni bölümlerde anlatmamızı istediğiniz isimleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Verilen sözler, kurulan ittifaklar, yeni gerçeklikler. Siyasette dengeler sürekli değişiyor ve bir bakmışsınız dünün düşmanları bugünün müttefikleri. Tıpkı ABD'deki başkan adayı Trump ve ona bir zamanlar Hitler yakıştırması yapan J.D. Vance gibi. Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, başkan yardımcısı adayının Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance olduğunu açıkladı. Nominate Ohio Senator J.D. Vance for the office of Vice President of the United States of America. Trump onu seçtiyse bir bildiği vardır herhalde diyebilirsiniz. Tabii hakkındaki şu sözleri henüz duymadıysanız. I'm a never Trump guy. I never liked him. As somebody who doesn't like Trump, I might have to hold my nose and vote for Hillary Clinton. I didn't vote for Trump because I can't stomach Trump. I think that he's noxious, him being really outrageous and offensive. 2016 başkanlık seçimleri döneminde Trump hakkında inanılmaz derecede kötü şeyler söyleyen Vance, kendini açıkça bir never Trumper, yani asla Trump'ı desteklemeyen olarak tanıttı. Hatta Twitter'da hakkında kınanacak biri, bir aptal dedi. Dahası da var ama sanırım bu kadarı yeterli. 6 yıl sonra bunun için özür dileyen yeni başkan yardımcısı adayı, şimdilerde Trump'ın yakınından ayrılmıyor ve Başkan Donald Trump'ın yanında aday olmak ne büyük bir onur gibi sözler söylüyor. Donald Trump ve yardımcısı J.D. Vance sanki iki farklı Amerika'dan geliyor. Trump'ın dünyasında babalar çocuklarına henüz bebekken gayrimenkul servetlerini devretmeye başlarken, Vance'in dünyasında ise babaların bırakacak neredeyse hiçbir şeyi yok. Dahası belki de babasından ona kalan tek şey travmalarla dolu bir çocukluk oldu. Trump'ın aksine sıfırdan, hatta eksilerden başladı. Ancak Trump seçildiği takdirde onun halefi olacak. 1984'te ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Middletown şehrinde dünyaya geldi J.D. Daha o çok küçükken annesi ve babası boşandı ve terk edildi. Annesi daha sonra 2 evlilik daha yaptı ve 3. evliliğinde eşinin J.D.'yi evlat edinmesiyle adı James David Hamill oldu. Annesi uyuşturucu bağımlısıydı. Hal böyle olunca onu ve kız kardeşini dedesiyle büyükannesi büyüttü. James, Amerika'da Rust Belt olarak adlandırılan eskiden sanayinin oldukça ilerlemiş olduğu ama zamanla bu gelişmişliğin yerini ekonomik düşüşe, nüfus kaybına ve kentsel bozulmaya bırakmış bir şehirde büyüdü. Travmalarla dolu bir çocukluk geçirdi. Being sworn at, insulted, or humiliated by your parents. Sure. Check. Having parents who were separated or divorced. Check. Living with an alcoholic or a drug user. Check. Living with someone who is depressed or attempted suicide. Check. Watching a loved one be physically abused. Check. Peki nasıl oldu da böyle bir çocukluk döneminden geçerek ülkenin en prestijli üniversitelerinden biri olan Yale'de hukuk fakültesini dereceyle bitirebildi? Çevresinde bir şeyler başarmış insanların olmaması onu son derece etkilemişti. I read this study about people who come from disadvantaged backgrounds, that they internalize a certain inferiority, that they assume that because no one around them has done much, that they are just genetically incapable of doing it.
and it completely changed the way that I thought about my own possibilities, right? I thought to myself, I've been selling myself maybe a little short. Üniversiteye geldiğinde hikayesi ve disiplinli çalışmaları onu bambaşka bir noktaya taşıyacaktı. Kendisiyle benzer bir kaderi paylaşan Çinli mülteci Profesör Amy Chua ona yaşadıklarını kitaplaştırma tavsiyesi verdi. Profesörün tavsiyesine kulak veren Vance, yaşadıklarını bir anı kitabı haline getirdi. Adını Hillbilly Elegy yani Dağ İnsanı Ağıdı verdiği kitap ülke genelinde geniş bir yankı uyandırdı. Kitap 3 milyon nüsha sattı. Hatta geçtiğimiz yıllarda Oscar ödüllü bir filmi de beyaz perdeye uyarlandı. Have you been surprised by how successful it's been? Yes. How could I not be? Kitabın başarısız olma ihtimali düşüktü çünkü başkanlık seçim döngüsünde bir sinir ucuna dokundu. 2016 başkanlık seçimlerinden kısa zaman önce yayımlandı. Bu zamanlama kitabın seçim dönemindeki tartışmaların merkezine yerleşmesini sağladı. Aslen Hintli bir mülteci ailenin kızı olan eşi Usha Chilikuri ile de gündemden düşmedi. Üniversite yıllarında hayatını değiştiren noktalardan biri de eşiyle tanışmasıydı. Yale Hukuk Fakültesi'nde çeşitli etkinliklerde beraber çalışan ikili mezuniyetlerinden bir yıl sonra evlendi. Eşi için sonraki senelerde beni evimde hissetmemi sağlayan ruh eşimdi diye bahsedecekti. Usha, Yale'deki eğitimini tamamladıktan sonra ise Cambridge Üniversitesi'nde felsefe dalında yüksek lisansını tamamladı. Hukuk kariyeri ise konuşmaya değer ve adli katip olarak çalıştıktan sonra eğitim, idari işler ve sağlık gibi çeşitli alanlarda hukuki deneyimler kazandı. Prestijli bir hukuk firmasında çalıştı. ABD Yüksek Mahkemesi'nde hukuk danışmanı olarak görev yaptı. Kariyerinde ilerlerken bir yandan da eşinin en büyük destekçisi oldu. 2016 ve 2022'de senato kampanyalarında bizzat yer aldı Usha. Her ne kadar siyasi arenada etkili bir isim olmayı düşünmese de eşinin siyasi kariyerindeki rolü asla küçümsenemez. Vance'e göre ise kelimenin tam anlamıyla bir ortak. Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan Usha'nın bir Hintli olması da ABD kamuoyunda sert eleştirilere yol açtı. Ayrıca şunu da söyleyelim, Hint kökenli bir Amerikan olması ABD tarihinde bir ilk yaşatabilir. İlk Hint asıllı Second Lady olarak. Vance'in eşinden dolayı göçmenlik politikaları konusunda tarafsız olamayacağı veya zayıf davranacağı yönünde iddialar bulunduğunu da söylemeliyim. But it's like, who is this guy really? Do we really expect that the guy who has an Indian wife and named their kid Vivek is going to support white identity? Göçmenlik demişken Vance daha katı göçmenlik yasalarının uygulanmasını savunan bir isim. Amerikan işçi sınıfının korunması gerektiğini ve ABD'nin sınır güvenliğini sağlanarak yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişinin engellenmesi gerektiğini savunuyor. Kendini İskoç-İrlandalı bir hillbilly yani beyaz dağ köylüsü olarak tanımlayan Vance, dışarıdan gelenleri ya da kendinden farklı olan insanları sevmediklerini söylüyor. Are you a racist? Do you hate Mexicans? The media calls us racist for wanting to build Trump's wall. They censor us, but it doesn't change the truth. Joe Biden's open border is killing Ohioans, with more illegal drugs and more Democrat voters pouring into this country. Diğer sosyal meselelerde de muhafazakar bir çizgide. Evlilik kurumunun önemli olduğunu vurgulayan senatör, eşcinsel evliliğe karşı ve bunu koruyan yasaya karşı çıkıyor. Vance, evlilik kurumunun önemiyle ilgili evlilik kutsaldır dedi. Ancak asıl mesele bundan sonra söyledikleri. Vance, kadınların şiddete maruz kalsalar bile eşlerinden ayrılmaması gerektiğini söyledi. Kendi geçmişini göz önüne aldığımızda aslında bu sözlerin bir nevi kendi hayatının bir yansıması olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra sözlerinin altını çizdi ve aile içi şiddet asıl evli olmayan çiftler arasında daha yoğun görülüyor dedi. Vance, şiddet uygulayan erkekleri kesinlikle savunmadığını, sadece evliliğin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istediğini ifade etti. Vance'e göre çocuğu olmayan kadınlar, acınası, garip ve mutsuz kadınlar. Çocuklarını kreşe gönderen çalışan kadınlar da Vance'in hedefindeydi. Sırf daha fazla özgürlükleri olsun diye çocuklarını saçma sapan kreşlere kapatıyorlar dedi. Ona göre çocukların kreşe veya gün içerisinde çocuk yuvalarına gönderilmesi normal insanlara karşı sınıfsal bir savaş. Kürtajın ise ulusal çapta yasaklanmasını savunuyor. Vance'e göre kürtaj ile kölelik toplum ahlakına aynı olumsuz etkiye sahip. Bu yüzden sadece belli eyaletlerde değil ABD çapında kürtaj yasağı istiyor. Katı bir Katolik olan Vance için kürtajın her türlüsü engellenmeli, tecavüz durumunda bile. Bu konuyla ilgili iki yanlış bir doğru etmez. Ne olursa olsun doğmamış bir çocuktan bahsediyoruz dedi. Evet, onu meşhur eden kitabından, doğduğu coğrafyadan ve aile hayatından bahsettik. Şimdi gelelim akıllardaki asıl soruya. Nasıl oldu da Ohio'dan çıkan bir adam kariyer basamaklarını üçer beşer atladı? Sadece sattığı bir anı kitabıyla mı?
Tabii ki de hayır. Hikaye çok öncesinden başladı. Üniversite yıllarında. Bir gün Yale Üniversitesi'nde hukuk fakültesine bir konuşmacı geldi. O kişi Amerika'nın önde gelen teknoloji girişimcisi milyarder Peter Thiel'dan başkası değildi. Hemen belirteyim, kendisi PayPal'ın kurucu ortağı ve CIA, FBI ve NSA gibi ABD istihbarat teşkilatlarının kullandığı Palantir isimli casusluk yazılımının da sahibi. Üniversitedeki konuşmasına onu dinleyenler arasında Vance de vardı ve konuşmasından derinden etkilendi. Öyle etkilendi ki Thiel'a bir e-posta gönderdi ve Thiel'dan cevap olarak evine davet aldı. Thiel'ın ona sağladığı bağlantılar sayesinde sadece 2 yıl çalıştığı hukuk alanından yönünü bambaşka bir yöne çevirdi ve Silikon Vadisi'nde Thiel'ın da desteğiyle bir dizi teknoloji patronuyla tanıştı. Bunların arasında Vance'in Ohio senatörü ve şimdi de Trump'ın başkan yardımcısı adayı arkadaşı olması için lobi yapan David Sacks gibi isimler de vardı. Dolayısıyla siyasi geleceğini şekillendirecek finansal destek kısmı büyük oranda Silikon Vadisi'ndeki görevi boyunca sağlanmış oldu. Tabii tüm bunlar karşılıksız değildi. These are very rich men who have decided to back the Republican Party that tends to do good things for very rich men. Amerika'da yeni sağ olarak adlandırılan ideolojinin önemli bir temsilcisi olan Thiel, Vance'i bu ideolojinin bir temsilcisi haline getirip Amerikan siyasetinde önemli bir konuma gelmesine ön ayak oldu. Bu arada Thiel'in özellikle Donald Trump'ın başkanlık kampanyasını desteklediğini söylemeden geçmek olmaz. When Donald Trump asks us to make America great again, he's not suggesting a return to the past. He's running to lead us back to that bright future. Tonight, I urge all of my fellow Americans to stand up and vote for Donald Trump. Bu ideoloji Vance'i o kadar etkiledi ki 2020'ye kadar kendini ateist olarak tanımlayan Vance, özellikle muhafazakar bir çevreye girince Katolik inancına yöneldiğini söyledi. Tabii ağlama duvarındaki bu görüntüleri saymazsak. 2019 yılında Katolik Kilisesi'nde vaftiz edilen Vance'in ağlama duvarı önündeki kippalı fotoğrafını görüyorsunuz. Sosyal medyada kendi hesabından bu fotoğrafı paylaşan GD, tam bir İsrail destekçisi ve şöyle diyor: İsrail Kudüs'ü kontrol etmeseydi bu deneyimi yaşayamazdım. Biden ise İsrail'e giden silah gemilerinin gecikmesinden dolayı eleştirmişti. Derken Vance çok geçmeden Ohio'ya dönerek kendi şirketini kurdu. Bir zamanlar Amerika'nın Hitler olarak tanımladığı ve hazmedemediğini söylediği Trump'ın ise sadık müttefiklerinden birine dönüşmeye başladı. Tarihler 2021 Temmuz'u gösterdiğinde GD memleketi Ohio'dan Cumhuriyetçilerin adayı olacağını açıkladı. Vance ona çok çalkantılı bir çocukluk yaşatan Ohio'ya dönüp oraya hizmet etmenin kendisi için çok manidar olduğunu söylüyor. New York Times'ın haberine göre Thiel, Trump'la Vance arasındaki ilk görüşmeyi de organize etti. Size çok daha şaşırtıcı olanını söyleyeyim. Thiel, Vance'in 2022 kampanyasına $15 milyon bağışladı ki bu ilk kez bir senato adayı için verilen en büyük meblağ olarak kayıtlara geçti. Bu da senato seçiminin kazanmasının arkasındaki en büyük etkenlerden biri. Bu derin network'ü onu Trump'ın sağ kolu olmaya kadar getirdi. Trump yeni sağ ideolojisiyle Amerikan politikalarını ve sosyal yapıyı köklü bir şekilde değiştirmek istiyor. Bunun için J.D. Vance'in adaylığı kritik bir öneme sahip. Peki Trump yeni yardımcısı Vance'i nasıl kullanacak? Kendini bir zamanlar Never Trumper olarak adlandırdı J.D. He said some bad things about me, but that was before he knew me and then he fell in love. Kasım 2022 ara seçimlerinde ABD Senatosu'na seçildiğinde ise kendini sadık Trumpçılardan biri olarak gösterdi. Ukrayna konusundaki görüşleri de Trump'ı etkiledi. What a no-fly zone, it sounds nice, like we asked the Russians not to fly planes over Ukraine. What it means in practice is American Marine Corps pilots, Air Force pilots, and Navy pilots getting in dogfights with Russian jets. Which the problem with that is it's not in our vital national interest. Öyle ya da böyle Ukrayna'ya ne olacak umurumda değil diyen Vance, $61 milyar yardım tasarısına da red oyu vermişti. Örneğin Devlet Başkanı Zelenski ve diğer Ukraynalı üst düzey isimleri yolsuz olarak tanımladı. Öte yandan Ukrayna'ya destek vermek ABD ekonomisine zarar veriyor dedi. Almanya gibi Avrupa ülkelerinin daha fazla rol oynamasını savundu. Ayrıca Amerikan halkı bir sonsuz savaşı daha kabul etmeyecek dedi. Ukrayna'nın savaşı kazanamayacağını ifade etti. Savaşı bitirmek içinse Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını Rusya'ya teslim etmesini savunuyor.
Trump'ın hiçbir zaman açıkça bir halef seçtiği söylenemez. Ancak başkan yardımcısı olarak seçilebilecek diğer tecrübeli birçok adaydansa çok genç olan Vance'i seçmesi Trump'ın bir halef seçtiği anlamına geliyor diyebiliriz. Yani Make America Great Again olarak adlandırılan Amerika'yı yeniden harika yap hareketinin yeni liderini. Vance, ABD'nin savaşlarına karşı da bir duruş sergiliyor. Irak'ın işgaline katıldıktan sonra yaptığı bir açıklamadaysa ülkeme onurlu bir şekilde hizmet ettim ve bana yalan söylendiğini Irak'a gittiğimde gördüm. Dış Politika Kurumu'nun vaatleri tam şaka gibiydi diyor. When I was a senior in high school, that same Joe Biden supported the disastrous invasion of Iraq, and at each step of the way, in small towns like mine in Ohio or next door in Pennsylvania or Michigan, in states all across our country, jobs were sent overseas and our children were sent to war. Suriye ve Ürdün'de de bu kadar Amerikan askerinin bulunmasına gerek yok diyor. İran konusunda ise söylemleri sertleşiyor. Pek çok insan İran konusunda bir şeyler yapmamız gerektiğinin farkında ama bu zayıf bombalarla yapılacak bir şey değil. İranlılara yumruk atacaksanız sağlam yumruk atacaksınız diyor. Trump 80'lerde Amerikan lider Ronald Reagan'ın başkanlık kampanyasında kullandığı bu sloganın marka haklarını satın almıştı. Trump'ın Vance'i seçmesi MAGA gündemini ikiye katladığı şeklinde yorumlandı. Hatta Trump politikalarının sadık bekçisi olması beklenen Vance, Trump'ın MAGA hareketinin gladyatörlerinden biri olarak gösteriliyor. Trump, Kasım ayındaki seçimlerde başkan olursa 2 dönem kuralını doldurmuş olacağından 2028 seçimlerinde aday olamayacak. Dolayısıyla Vance daha şimdiden 4 sene sonraki başkanlık yarışının favori isimlerinden. Sadece Cumhuriyetçi Parti'de kalıp büyük bir etki de oluşturabilir. Sonuç olarak bu popülist muhafazakar çizgide yıllarca partiyi şekillendirmeye devam edecek gibi görülüyor. Peki siz J.D. Vance'in yükselişi hakkında ne söylersiniz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi merakla bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Trump'ın hiçbir zaman açıkça bir halef seçtiği söylenemez. Ancak başkan yardımcısı olarak seçilebilecek diğer tecrübeli birçok adaydansa çok genç olan Vance'i seçmesi Trump'ın bir halef seçtiği